21 Şubat 2024. Türkiye'nin kendi yaptığı savaş uçağı ilk kez havalandı. 13 dakika gökyüzünde kaldı. Uçağın gövdesi tamamen bizim. Çizen de biz, yapan da biz. Ama uçağı havada tutan iki motor bize ait değildi. Motorun adı F1 ve 0. 40 yıldır savaş uçaklarını uçuruyor. Tek başına koca bir uçağı iteklemeye yetiyor. Kızılelma'da da durum aynı. Uçak baştan sona Türk yapımı. Ama içindeki motor Ukrayna'dan geliyor. Şimdi bir durun ve şunu düşünün. Koca bir savaş uçağını yapabiliyoruz. Peki neden o uçağın motorunu yapamıyoruz? Cevap, motorun içindeki sıcaklıkta. Evinizdeki fırın en fazla 250 dereceye çıkar. Bu motorun içi 1400 dereceye geçiyor. Kısa bir ara vereyim. Buraya kadar hoşunuza gittiyse aşağıdaki beğen tuşuna basın. Telefondan izliyorsanız bir de hype butonuna dokunun. İkisi de bu videonun daha çok kişiye ulaşması için gerçekten çok işe yarıyor. Hadi devam edelim. Şimdi asıl şaşırtıcı kısım. O ateşin vurduğu metal parçalar daha o sıcaklığa gelmeden erimeye başlıyor. Yani parça kendini eritecek ateşin tam içinde duruyor. Ama erimiyor. Peki nasıl? 2 tane numara var. Birincisi, parçanın içi boş. İçinden hep soğuk hava geçiyor. Üstündeki küçücük deliklerden dışarı sızıyor ve metali ince bir hava perdesiyle örtüyor. Ateş metale hiç değmiyor. İkincisi daha da ilginç. Sıradan metal aslında bir sürü küçük parçanın birbirine yapışmasıyla oluşur. Isındığında ilk kopan yer o yapıştığı çizgilerdir. Onlar da bu parçayı tek parça halinde donduruyor. Hiç ek yeri yok. Kopacak çizgi yok. Türkiye'de yapılan böyle bir parça 1350 derecede çalışıyor. İşte gövde ile motor arasındaki fark bu. Gövde yapmak doğru şekli bulmak demek. Motor yapmak ise ateşin içinde dayanacak malzemeyi bulmak demek. Türkiye bu işe en küçüğünden başladı. Önce insansız uçaklar için bir motor yaptı. O motor Aksungur 40.000 fite çıkardı. Yani sizin bindiğiniz yolcu uçaklarından bile yükseğe. Sonra helikopter motoru geldi. Testlerde 1740 beygir güç verdi. 6 saatlik zorlu sınavı 15 kere geçti. Şimdi sıra jet motorunda. 2024'te ilk kez çalıştırıldı. Bugün istenen gücün neredeyse tamamına ulaştı. Bir uçağı gökyüzüne çıkarmak, onu çizmekle bitmiyor. Asıl soru şu: o uçağın kalbini kim yapıyor? Türkiye o kalbi yapmayı en küçüğünden başlayarak öğreniyor. Böyle anlatımları seviyorsanız abone olun, zile de basın. Sizce Türkiye kendi jet motorunu kaç yılda bitirir? Yorumlara yazın, hepsini okuyorum.